bize sunduğu bu mucizevi meyveyi kullanarak 3 farklı maske yapacağız bugün. Evet, kivi sağlığımız için oldukça faydalı bir meyve. Fakat cildimize de çok büyük katkıları var. Kivi cildin kalitesini arttırır, cilt lekelerini azaltır, cildin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca A, C ve E vitaminleri açısından zengin olduğu için ciltte hücre yenilenmesine yardımcı olur. İlk maskemiz için yarım kivi kullanacağız. Bunun için önce kabuklarını soyalım. Kivinin kabuklarını atmıyoruz. Birazdan bunu da nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Şöyle bir taban içerisine alalım. Şimdi kiviyi bir karıştırma kabına alıp blender kullanarak püre haline getirelim. Püre haline getirdiğimiz kiviyi bir kasenin içine aldık. İçine 1 tatlı kaşığı süt ekliyoruz. Daha sonra 1 çay kaşığı da bal ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu maskeyi gözaltı ve boyun bölgesi dahil olmak üzere tüm yüzümüze uygulayalım. Maskeyi tüm cildimize uygulayıp yaklaşık 20-25 dakika bekledikten sonra soğuk suyla temizleyelim. Bu maske yıpranmış ve kırışmış ciltlerde oldukça etkilidir. Aynı zamanda cilde esneklik kazandırır. İkinci maskemiz için yine kivinin yarısını kullanacağım. Önce kabuklarını soyuyorum. Püre haline getiriyorum. Bu işlemi isterseniz blender kullanarak yapabilirsiniz ya da bir kasenin içinde çatalla ezerek de püre haline getirebilirsiniz. Getirdiğimiz kivinin içine 1 tatlı kaşığı doğal zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. Güzelce karıştıralım. İsterseniz bir fırça kullanarak ya da parmak uçlarınızla maskeyi dairesel hareketlerle tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra yaklaşık 20 dakika bekleyip maskeyi temizleyebiliriz. Bu maske sonrasında yüzünüzü önce sıcak sonra soğuk su ile yıkayarak ciltte şok etkisi yaratabilirsiniz. Yüzünüzde kan akışı hızlanacak ve cildiniz daha canlı görünecektir. Hazırladığımız bu maske cildin yenilenmesine yardımcı olacak, cilt lekelerini ve siyah noktaları azaltacaktır. Ayrıca cilde parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Üçüncü maskemize geçmeden önce size küçük bir bilgi vereyim. Kabukları atmamanız gerektiğini söylemiştim. Kivinin kabukları cildimiz için gerçekten çok faydalı. O yüzden kivi tükettikten sonra kabukları kesinlikle atmayın. Sadece kabuklarını bile yüzünüzde, göz altlarınızda 5 dakika bekleterek bile cilde büyük fayda sağlayabilirsiniz. Son tarifimizde yine kivinin yarısını kullanıyoruz. Kabuklarını soyduğum kiviyi küçük parçalara ayırıp bir kasenin içine alıyorum. Bu tarifte kivinin sadece suyunu kullanacağız. O yüzden hafif böyle ezmemiz yeterli olacaktır. Aslında bu tarif için bir nevi kolajen serumu diyebilirim. Çünkü kivi C vitamini bakımından oldukça zengindir ve vücuttaki kolajen üretimini arttırır. Şimdi bir bez kullanarak çatalla ezdiğimiz kivinin suyunu alacağım. Suyunu aldık. Sadece bu şekilde bile bir pamukla cildinize sürüp 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Bu bile çok faydalı. Fakat biraz daha zenginleştirmek için içine 1 çay kaşığı kadar badem yağı, 2 tane de E vitamini kapsülü ekliyorum. Bir pamuk kullanarak tüm yüzümüze süreceğiz. 10-15 dakika beklettikten sonra güzelce yıkayacağız. Cildimizde bir kolajen etkisi yaratacak. Bunu haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Artan karışımı küçük bir kabın içine alıp buzdolabına koyduğunuzda birkaç gün içinde tekrardan kullanabilirsiniz. Hazırladığımız bu serum cilt kuruluğunu engelleyerek cildinizi daha yumuşak tutacaktır. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde cildi sivilcelerden arındırır. Tüm cildinize ve boyun bölgesine karışımı sürdükten sonra 10-15 dakika bekleyip
cildinizi güzelce yıkayabilirsiniz. İşte size 3 farklı ve hazırlaması kolay kivi maskesi. Sizin için hangisi uygunsa onu uygulayabilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda etkilerini fark edeceğinize eminim. Eğer kiviye alerjiniz varsa bu maskeleri uygulamamalısınız. Alerji testi için maskeyi önce elinizin üzerine sürerek 5-10 dakika bekletmenizi öneririm. Eğer kızarıklık veya kaşıntı yaparsa maskeleri kullanmayın. Umarım faydasını görürsünüz. Hoşça kalın.